Merhaba arkadaşlar. Bu videoda gene olmazsa olmazlarımızdan bir eklentiyle karşınızdayım. Web sayfalarımız özellikle de WordPress yani WordPress'te oluşturduğumuz web sayfalarımızı yedekleme, backup'ını alma. Yani herhangi bir sıkıntı, sorun yaşadığımızda nasıl yedeklerimizi kullanırız, aldığımız yedekleri nasıl kullanırız, geriye çeviririz, sayfamızı düzgün hale getiririz. Onunla ilgili bir eklentiyi tanıtmak istiyorum size. Bu eklentiyle sayfamızın kopyasını oluşturabiliriz, yedeklemesini yapabiliriz, lokal hostumuzu alabiliriz, bilgisayarımıza indirebiliriz. Ondan sonra Google Drive'a alabiliriz. Onları da göstereceğim. Neden önemli? Onu da söyleyeyim tabii ki. Neden olmazsa olmazlarımızdan. Arkadaşlar sayfamızda sürekli bir ekleme falan yapabiliyoruz. Eklentiler yüklüyoruz, temalarımızı değiştiriyoruz ya da saldırılara da uğrayabiliyor ya da eklediğimiz eklentilerle sayfamız bozulabiliyor, silinebiliyor bazı şeyler, yani ne diyeyim sıkıntı olabiliyor. Şimdi yapmış olduğumuz tabii ki hali hazırda çalışan bir sistemi, sağlam çalışan bir sistemi yedekleyeceğiz tabii ki. Ee, Bununla birlikte herhangi bir sıkıntı, sorun yaşadığımızda otomatikman tekrar geri yükleyeceğiz. Sayfamızı o sağlıklı biçime getireceğiz. Eklentimiz dediğim gibi VP Vbit Backup plugin diye geçiyor. Yani VP Vbit yedekleme eklentisi. Eklentimizde işte gerçekten ben denedim. Localhost'ta denedim. Kullanıyorum, bakıyorum şu anda hatta bayağı da bir test de ettim. Eklentiyi işte özelliklerini çözmeye çalışıyorum. Gayet güzel, kolay, anlaşılır, basit, zamanlaması var. Ondan sonra ne diyeyim, çok yani böyle hiç alakanız bile olmasa inanın şu videoyu seyrettikten sonra çok rahat bir şekilde zaten yapacaksınız. Yani böyle karmaşık ayarlara falan gerek yok. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Gayet güzel. Ben tavsiye ediyorum bunu. Ve özellikle de neden bu eklenti? Şimdi bundan önce bir tane daha bir yedekleme eklentisini yükledim sayfaya. Ben YouTube'da dikkat ediyorum özellikle arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız şimdi boş yani taze diyorlar herhalde boş bir WordPress sayfasına eklentiyi tanıtımını yapıyorlar. Herhangi bir eklenti yok üzerinde sayfanın. Yani şimdi bizim sayfamıza bir bakın. 21 tane etkin şu an. 21 tane etkin eklenti çalışıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu şu şekilde de olabilirdi. Yani şunları da silin mesela. Herhangi bir şey olmayan bir WordPress sayfası da olabilir. Burada da kurabilirdik. Neden peki böyle bu şekilde yapıyorum? Şimdi bu eklentiyi kurduğunuz zaman çakışma ihtimali ne olabilir? Olabilir mi, olamaz mı? Ona bakıyorum bir kere. Buradaki kullanılan eklentilerin çoğu sizlerin de kullanmış olduğu eklentilerden yani hemen hemen hepsi vardır. Çoğu var. Yani bir Cart Flows olabilir, işte Elementor olabilir, SMTP, işte Forms'lar. En basiti eğer e-ticaretiniz varsa bir WooCommerce eklentisi yüklü olabilir arkadaşlar. Bu eklenti acaba çakışıyor mu çakışmıyor mu onu da görüyorum bir yerde de. İşte dediğim gibi bundan önce bir tane eklenti onu test ediyordum, onu inceliyordum. Cart Flows eklentisiyle çakıştı arkadaşlar mesela. Yedek yaptı, yedeklemeyi yaptı ama tekrar geri yüklemede ne yazık ki hata almaya başladım. Gördüm ki benim işime yaramayacak. O yüzden ben eklentili olan yani fazla ve çok kullanılan eklentilerle olan sayfamızda deniyorum. Yoksa dediğim gibi şöyle boş bir sayfada da deneyebilirim. Uzun lafın kısası. Olmazsa olmazlarımızdan dedik ve son pişmanlık neye yarar? Sayfamız bozulduktan sonra, tablolar bozulduktan sonra yani veri bankamız şu şekilde veri bankamız PHP, MyAdmin, MySQL'imiz bozulduktan sonra artık çözmek için çok uğraşacağız. Zamanımız, vaktimiz gidecek belki. Belki de yapamayacağız, edemeyeceğiz. Bu sıkıntıları yaşamamak için eğer sıfırdan bir sayfa kuruyorsanız en başta kuracaklarınızdan biri de budur diyorum. Bununla ilgili zaten ileriki zamanlarda güzel bir video çekeceğim. Yani ilk sayfada kurulması gereken eklentiler nelerdir diye. Onun zaten bir listesini çıkarıyorum arkadaşlar. Onunla ilgili bir videomuz da olacak. Uzun lafın kısası bence eklentiye hemen bir geçelim. Şöyle bir tanıyalım eklentiyi. Ondan sonra
Kurulum yani yedeklemelerini yapacağız. Kurulumunu yapmıyorum, ben kurdum çünkü. Yedeklemelerini deneyeceğiz, test edeceğiz, bakacağız ondan sonra da. Buraya yazıyorsunuz eklentinin ismini arkadaşlar. VP Backup Plugin diye yazıyorsunuz. Eklentiyi ondan sonra şimdi kur deyip etkinleştiriyorsunuz. Ben de kurulu, o yüzden bu şeyi geçiyorum. Hemen eklentimize gelelim. Arkadaşlar dediğim gibi eklentide ben herhangi bir öyle aman aman bir ayar yapmadım. Direkt kurulu hali hemen hemen şu an. Hemen bir geçelim, hızlıca geçelim. Ondan sonra da yedeklemelere başlayalım. Buraya işte sol tarafta kontrol panelimizin sol tarafına geliyor zaten. Yedekleme ve geri yükleme. Veri tabanı ve dosyalar, WordPress dosyaları ve artı PHP MyAdmin, MySQL'imizi de yedekliyor. Zaten bunu yapın. Burada sırf WordPress dosyalarını alıyor. Veri tabanını almıyor. Bu yani ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Burada da sadece veri tabanını alıyor. Biz bunu yapacağız zaten. Artı yedekleri geride, yani işte lokal hostumuza ya da internet sayfası üzerindeyse internet sayfamızın bir kısmı yedekleme klasörünü alacak. Hemen geçtik. Zamanlama olayı var. Evet, zamanlamada bunu etkinleştirdiğimiz zaman otomatik olarak sistem eklenti belli periyotlar içerisinde sayfamızın yedekliyor. Bu sizin sayfanızın trafiğiyle ilgili bir şey aslında. Şimdi sayfanız günlük çok trafik alıyorsa, sürekli bir paylaşımlar oluyorsa bunu artık yani 12 saatlik de yapabilirsiniz, günlük de yapabilirsiniz. O sizde kalmış bir şey ama benim tavsiyem, tabii eğer yapacaksanız da bunları gece vakitlerinde yapmayı düşünün. Yani trafiğin az olan kısımlarında yapın arkadaşlar. Çünkü bu eklenti yedeklemeye başladığında hosting firmanızdan bir güç çekecek yani otomatikman. Yani belli bir güç çekeceği için GPU kullanımı, memory kullanımı, hafıza kullanımı olacağı için sayfanızda aksaklıklar olabilir, yavaşlama olabilir en azından ya da açılamayabilir. Böyle bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Akşam yani trafik ne zaman yoksa o zaman yapın özellikle. Eğer zaten sayfanızda bir trafik yoksa, blog tarzı bir sayfaysa bunu haftalık da yapabilirsiniz. 2 haftada bir de yapabilirsiniz. Artık o sizin sayfanızla alakalı bir şey. Buraya geçtik. Veri tabanı ve dosyalar, evet dediğim gibi bu şekilde alacağız. Yedeklemeleri web sunucusunda ya da localhost'ta, eğer bilgisayardaysanız işte localhost'ta, hatta internette yaptıysanız mesela bunu bilgisayara da alın. Bir kopyası da bilgisayarınızda bulunsun. Bir hafıza kartına da yüklersiniz icabında. Bu baştaki yapacaktım. Ondan sonra Google Drive var, işte ona da geçeceğiz. Onu da geçtik. Otomatik geçiş demiş. Burada mesela sayfamızı başka bir sunucuya taşırken mesela API anahtarları sayesinde direkt olarak oraya aktarıyorsunuz arkadaşlar. Yeni sunucunuza, eski sunucudan yeni sunucusuna geçiriyorsunuz. Gayet güzel. Ben bunu tabii test etmedim. Öyle bir durum yok bende şu an tabii ki. Ama yani bu da gayet kullanışlıdır diye düşünüyorum. Uzak depolama alanı, burada birkaç tane mesela şey var. Depolama alanları var. FTP var mesela icabında. Biz Google Drive'ı işleyeceğiz bu videoda. Google Drive'a nasıl bağlanacağız? Hemen hemen herkesin Gmail hesabı var zaten arkadaşlar. Gmail hesabınız varsa Google Drive'da var zaten. Öyle diyeyim. Güzel depolama alanı veriyor. 15 GB civarında galiba, öyle hatırlıyorum ben. Oraya da mesela onu da yapacağız. Yedekleyeceğiz. Oradan da geri alacağız tekrar yedeklememizi. Geri yüklememizi de yapabileceğiz. Yalnız bu işlem internet bağlantısını bayağı uzun sürüyor. Artık sizin internet bağlantınız nasılsa ona göre de vakit tutar. Yani uzun bir vakit tutabilir. Ayarlara geldik. Ayarlarda arkadaşlar ben burada herhangi bir şey değiştirmedim. Ne yaptım? Şunu işaretledim. Şunlar zaten işaretliydi. 3 tane yedek tutun dedim. 3 tane yedek gayet normal, yeterli benim için. Uzak depolama biriminde yükledikten sonra yedekleri localhost'ta depolamaya devam etsin. Yani Google Drive'a aldıktan sonra bir sonraki yedeklemeyi localhost'ta devam edecek. Yani web'de ya da işte bilgisayarınızda
yapıyorsanız, localhost yapıyorsanız orada devam edecek. Bunun ismini size kalmış, değiştirebilirsiniz. Tüm süresiz geçmiş yedekleri kaldır. Mesela 3 tane yapacak. 3 tane öyle gidecek mesela son 3 derken en sonları mesela sonları kaldırabiliriz. Burada basın artık sayfanızda herhangi bir değişiklikler yapıp yedekledikten sonra mesela bir öncekiler artık şey olacak herhalde. Büyük ihtimalle ona demek istiyordur. E-postanızı yazın buraya. Yedekleme ile ilgili bittiği zaman arkadaşlar size bir e-posta gelir. Başarılı işte yedekleme tamamlandığında her zaman bir e-posta bildirimini gönder demiş. Mesela oradan da gönderebilirsiniz. Boyutları hesaplıyor. Sayfanızın boyutu ne kadar, kaç MB, kilobayt hepsini gösteriyor. Onu da geçtik. Gelişmiş ayarlarda bununla ilgili herhangi bir şey yapmadım. Burada arkadaşlar şu var, bakın sıkıştır ve arşivle kısmı var. Eğer hostinginiz webde, internet üzerinde hostinginiz şeyse, hızlıysa mesela, hızlı bir hosting değilseniz e, bunu işaretleyebilirsiniz. Daha yüksek bir GPU kullanımı ve VPS özel veya özel barındırma ortamında önerilir diyor mesela arkadaşlar. Bunu öneririm ama öyle bir durumunuz yoksa hostinginizde hizmet aldığınız hostingde firmada öyle bir özellik yoksa normal burada kalsın arkadaşlar. Ben burada herhangi bir değişiklik yapmadım. Gene burada da herhangi bir şey yapmadım. Medya temizleyici işte burada hızlı tarama, yani bunu bilmiyorum kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Size kalmış bir şey. Bunları da aslında eklenti kurduğumda büyük bir bölümü hemen hemen yarısından fazlası Türkçe olarak geliyor. Geri kalan kısmı da ben Google Translate ile dil çevirisiyle çevirdim arkadaşlar. Anlayabileceğim şekilde en azından iyi oluyor böyle. Uğraşmıyorum ondan sonra da hani şey bu neydi bu neydi diye. Ama bazı kısımlar işte geliştiricinin dil dosyasına eklenmediği için onları çeviremiyoruz. Hazırlama ayarı. Hazırlama ayarı da çok farklı bir durum aslında arkadaş. Burada da herhangi bir şey değişiklik yapmadım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani herhangi bir değişiklik yok. Ayarları da geçtik. Ayıklama. Burada da herhangi bir şey yok. Kayıtlar işte yaptığınız işlemlerle ilgili bir kayıt defteri var. Orada ne yaptığınızı ben daha önce işte testlerim var, yaptıklarım var. Onları işte kaydını tutuyor. Hazırlama günlükleri. Hazırlama başlı başına bir ayrı bir şey arkadaşlar. Şurada zaten bir çıksa göstereceğim ama işte şu an herhalde bir bug var. Bunda da bir sıkıntı var. Böyle aşağı doğru inmiyor. Anahtar. Bunda da herhangi bir şey yok. İşte premium. Bu tamam. Geçtik. Şimdi ilk şeye bakalım arkadaşlar. Veri tabanı anlık. Şu menü kısmını bir inceleyelim ilk önce. Ne var yani en azından. Ondan sonra işlemlerimize başlayacağız. Arkadaşlar bu veri bankasının anlık kaydını oluşturuyor. Yani şunun bakın bu bizim şu an Yapı Market'in veri bankası MySQL'i, PHP MyAdmin'in MySQL'leri dosyaları bunlar bakın SQL dosyaları. 74 tane tablomuz var. Yani az önce gösterdiğim gibi 21 tane eklentimizin, temamızın hepsinin filan işte tabloları, bilgileri hepsi burada. Bakın 74 tane. Burada bunun basarsanız anlık olarak bir kopyasını oluşturuyor arkadaşlar. Aslında çok güzel, gayet kullanışlı bir şey bence bu. Hatta ona da geçeceğiz. Yani bunu da kullanmanızı tavsiye ederim aslında. Ne demiş? İşte 6 taneye kadar işte buraları Türkçeleştirmemiş arkadaşlar. Yok yani. Onu yapamamış. Yani dil dosyasında olmadığı için çevirmemiş. 6 taneye kadar herhalde evet oluşturabiliyormuşuz. Güzel. Oluşturduğu bu kaydı yalnız burada göreceksiniz zaten. Yani şu tablonun veri bankasının aynı veri bankasının içinde oluşturuyor arkadaşlar. Başka bir yere taşınmıyor. Yani şöyle diyeyim size 74 tane tabloysa kopyasını çıkaracak işte 140 tane bilmiyorum 148 tane öyle bir şey çıkacak herhalde komple. Ama onu tabii ki gene buradan istediğiniz zaman silebiliyorsunuz. Bunu basacağız, sileceğiz. Onu da geçtik. Arkadaşlar şuraya bir tekrar bir giriş yapalım da. Heh. Sahneleme kısmı. Şimdi bu bir hazırlık sitesi oluşturun. Burada mesela şöyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın web site root yani sayfamızın halihazırda kurulu olduğu yer. Bakın bu Xampp kullandığım için ben Xampp nasıl kurulur,
nasıl ayarlanır? İşte onlarla ilgili videolarımız var arkadaşlar. Localhost, lokal serverda işte yani nasıl kurulur bilgisayarımıza onlarla ilgili videomuz var. Sağ üst karta bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bizim mesela Xamp'taki sayfalarımız yani web sayfalarımız. Yapı Market. Burası road kısmı yani arkadaşlar. Öyle dediği o. Şöyle yapalım. Web site road kısmı BP Content yani şu klasörün içinde oluşturuyor. Zaten görüyorsunuz bakın. VP, Vbit e, dosyaları da yedekleme dosyaları falan burada zaten. Ondan sonra başka ne var? Subdomain tabii bu şey pro özelliği ücretli kısmında geliyormuş. Geçtik. Evet. Şimdi burada hazırlık sitesi ne mesela arkadaşlar? Sayfamızın birebir kopyasını oluşturuyor arkadaşlar. Birebir. Yani klonluyor öyle diyeyim size. Ee, biz işte ismini değiştirebilirsiniz. Herhangi bir isim koyabilirsiniz ya da fark etmez bir şey yazabilirsiniz buraya. Yalnız adrese bakın arkadaşlar. Şimdi bizim zaten burada adresimiz burası. Bunun altında bu şekilde açabilir. Şuna basarsanız bakın. VF content klasörünün altında açıyor mesela. Bu kopyasını oluşturuyor. Burada mesela testler yapabilirsiniz. Yani ana sayfanızda herhangi bir işlem yapmadan önce yani bir şekilde nasıl diyeyim size biz localhost'ta yapıyoruz mesela hani testlerimi ben onları yapıp ondan sonra web'e taşıyorum. Web'teki internet sayfama taşıdım. Bu da öyle bir kolaylık sağlıyor size. Gayet güzel bir şey. Yalnız şu işte biraz dikkatimi çekti. Tavsiye edilen kısım bu diyor. Sizin veri bankanıza ekliyor. Yani şuraya ekliyor arkadaşlar. Ayrı bir işte tablo ismiyle onu ekliyor. Onu gördüm. Sildiğimde ise ben silemedim. Yani tek tek silmek zorunda kaldım mesela tablodan çıkartmak zorunda kaldım. Anlayamadım aslında. Yani niye öyle olmuş ya da bende mi bir hata vardı onu çözemedim. Bu size kalmış. Bunu isterseniz oluşturursunuz. Yani bir testlerinizi, denemelerinizi bu kopya sayfada yani hazırlık sayfasında denersiniz, yaparsınız. Ondan sonra bu şey için aslında ideal olabilir. Localhost'ta mesela değil de yani bilgisayarda değil de web üzerinde mesela çalışıyorsanız bilgisayarda da bu testleri yapma imkanınız yoksa bunu web üzerinde mesela böyle bir yedek klasör yani bir açabilirsiniz. Buradan mesela testlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel, mantıklı yani. Buraya mesela test 01 deyip işte ne bileyim. E, çünkü sayfanızın birebir kopyasını alacak. Öyle diyeyim. Öyle bir şey oluşturabilirsiniz. Bu da arkadaşlar 01 WordPress sayfası oluşturuyor. Bakın bunlar şu an sayfamızda bulunan eklentiler. Ama bir tek görüyorsunuz ne var? Şu işareti bir de temamız işareti. 01 sayfa oluşturuyor. WordPress sayfası oluşturuyor size. Bakın zaten burada diyor. E, burada da mesela sıfırdan eklenti yani dediğim gibi localhost'ta yaptığımız şeyler ama size bir kolaylık sağlamış aslında güzel bir şey. Buradan istediğiniz bir şey yani hangi eklentileri kullanmak istiyorsunuz mesela ya da e, hiçbir eklentiyi kurmuyorsunuz. Bunları kuruyorsunuz. Yalnızca bu seçili bir de temanız seçili zaten. Buradan kurulduktan sonra sıfır olarak yani şu şekilde bakın bunlar bile olmayacak icabında. Yalnızca eklentinin yani backup eklentisinin burada göreceksiniz. Sıfır hiçbir şey olmadan buradan sıfırdan eklentiler yapıp test edebilirsiniz icabında. Yani güzel, o da mantıklı. Localhost'ta yaptığımız işlemler bunlar aslında. Ama bunu da vermiş, hizmet olarak bunu da veriyor. Ya da buradan mesela hangileri daha çok kullanıyorsunuz? Şunu aldınız, WooCommerce aldınız, işte Loco aldınız, SMTP'yi aldınız, Forms aldınız. Seçebiliyorsunuz. Diğerlerini de kurmuyor zaten. Yani bilmiyorum kullanabilirsiniz. Güzel, gayet güzel kullanışlı. Yani bunu da dediğim gibi webde olanlar için bence mantıklı. Güzel. Dışarı ve içeri aktarma. Burada işte dosyalarınızı dışarı ama burada şey var bakın yazı ve sayfa. Şu an şey yok. İçe aktarmada içe aktarmayı alıyor. İçe aktaran dosyalar işte
görselleri toplu olarak içeren yazı veya sayfaları içeriye aktarın. Yani bu da bir çeşit herhalde şeydir. Arkadaşlar kullanır mısınız bilmiyorum ama ben mesela bir iki defa tarattım. Sayfamda gerçek anlamda kullanmadığım mesela hani normalde şeyden girersiniz değil mi? Buradan giriyorsunuz, buradan işte taratıyorsunuz, bakıyorsunuz bilmem ne filan. Yani burada mesela hepsi tarıyorlar, tarıyor, dosyaları buluyor. Yani kullanılmayan resimleri falan çıkarıyor. İsterseniz silebilirsiniz, isterseniz izole edersiniz. Mesela izole medya diyor. Burada izole şeklini alıyor, getiriyor yani dosya. Sonra da silebilirsiniz isterseniz. Eğer izole edip sayfanızda hata varsa falan geri alabiliyorsunuz. Ama silerseniz tabii ki alamıyorsunuz. Ayrı bir şey. Bunu da bitirdik. Yani bunu kullanır mısınız bilmiyorum tabii ki. Ben kullanmıyorum. Ayarlar kısmına geldik herhalde. Ayarlar kısmına baktık arkadaşlar. Şimdi artık yedekleme işlemlerine geçelim. Yedekleme işleminde arkadaşlar ilk önce localhost'ta çalıştığımız için ilk önce bilgisayarımıza yani buraya alacağız yedeklerimizi. İkinci evrede Google Drive'la yapacağız. İlk önce burada bir deneyelim şimdi. Veri tabanı ve dosyalar, WordPress dosyaları. Evet, yedekleri yerele kaydet yani bulunduğumuz yere kaydedelim. Şimdi yedekle diyelim. Ayarlarda herhangi bir şey unuttuk mu acaba? Unutmadık yani. Hatta unuttuysak da çıkar. Yedekle diyelim. Tabii bu biraz kısa sürer. Hızlı olur. Öyle düşünüyorum aslında. Google Drive'a çünkü yüklerken biraz zaman alıyor. Onda da internet bağlantımı değiştirip öyle deneyeceğim. Yoksa bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Gerçi o kadar uzun süreyi de sizde tutmam. Vakit önemlidir arkadaşlar. Bir yedekleme görevi tamamlandı. Ayrıntıları kontrol etmek için günlük sayfasına geçin demiş. Şimdi yedekleme bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Tarih, saati, şu filan hesabı burada. Şimdi sayfamızı ne yapacağız? Yedeklemenin çalışıp çalışmadığını anlamak için sayfamızda biraz kurcalamalar yapalım. Ne yapalım? Kütüphaneye gidelim. Burada ürün resimleri mesela arkadaşlar. Ürün resimlerimizi sileceğim. Gördüğünüz gibi. Evet. E-posta geldi. Yedekleme ile ilgili. O da güzel çalışıyor. Oradan 2023 filtreli diyelim. Ürünlerimizin bulunduğu ikinci sayfaydı herhalde. Evet, ürünlerimizin olduğu resimler yani bunlar. Bunları komple silelim arkadaşlar. Sayfamıza gelelim. Bakalım şimdi bozulup bozulmadığına. Evet. Resimler gitti. Sildik artık yani bir geri dönüşü yok bunların. Gitti. Yani bir hatırlatma daha yapayım. Gerçi videonun başında muhakkak yazılı olarak çıkıyor. Bu uygulamaları yapmadan önce lütfen videoyu seyredin arkadaşlar. Yani aynı anda birebir benim gibi benle birlikte uygulamalara geçmeyin. Bir sıkıntı, sorun olabilir. O yüzden ilk önce bir seyredin. Hatta alabiliyorsanız da not alın. Ondan sonra uygulamalara geçin. Tekrar seyrederek uygulamaya geçersiniz. Ama ilk önce bir seyredin arkadaşlar. Rahat bir kafayla. Çayınızı kahvenizi alın seyredin. Sildik, sayfamız bozuldu. Ne yapacağız? Tekrar geliyoruz eklentimize. Evet, artık sayfamız bozuldu. Biz sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yedeklemiştik. Geri al diyelim artık. Geri al. Tıklıyoruz. Bu şeyle alakalı benim herhalde Xamp'la alakalı buradan değiştirebiliyoruz diye düşünüyorum. Geri ala basıyoruz arkadaşlar. Devam edeceğinize emin misiniz? Evet, eminim. İşlemlere başlayacak. Geri yükleme başarıyla tamamlandı diyor arkadaşlar. Tamam diyelim. Evet, gene ana sayfaya geldik böyle. Şimdi bir daha bakalım. Evet.
Ne oldu? Yenileyelim sayfamızı. Ürün resimlerimiz geri geldi. Evet. Sağlıklı, başarılı. Yalnız hangi yedekleme programını kullanıyorsanız kullanın arkadaşlar. Bakın bu da ayrı bir not olsun. Yedeklemeyi geri yaptıktan sonra sayfanızı test edin arkadaşlar. Şeylere bakın. Sayfalara bakın, iletişim formlarına bakın, linklere bakın. Yani birkaç şey deneyin. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Onları kontrol edin arkadaşlar. Yani bu önemli. Çünkü şeyde de yazıyor. Şeyde bir formda da okudum. Diyor bir testini yapın. Bazen hani aksaklıklar çıkabilir. En azından müdahale edebilirsiniz. Erken müdahale. Yani ben kardeşim geri yükledim ettim. Oldu bitti demeyin. Ürün resimlerimiz geldi. Sağlıklı bir şekilde geri yüklemeyi yaptık arkadaşlar. İkinci aşamamız Google Drive'a yani uzak depolama alanına yükleme yapacağız. Dediğim gibi hemen hemen herkesin Gmail hesabı vardır. Gmail hesabınız varsa da bir Google Drive'ınız da var demektir. Buna nasıl bağlanacağız onu göstereceğim şimdi. Dosyalarımızı orada nasıl yedekleyebiliriz onu göstereceğim. Önce uzak depolama alanına kısmına tıklıyoruz. Hangi uzak alanda yani nereye yükleyeceksek onun tabii ki bilgileri lazım. Google Drive'a geldik. Google Drive ile kimlik doğrulamaya basıyoruz. Hangi e-posta adresimizi kullanacaksak onu seçiyoruz. Burada yetki istiyor bizden yani onu vereceğiz. Sayfamıza giriyoruz gene. Kullanıcı yönetici şifremizle. Şu an bağlantıyı yaptı. Google Drive ile bağlantımızı yaptı. Buna da işte benzersiz bir takma ad girin demiş. Mesela test 001 diyelim. Başka ne var? Bu dizine yüklenecektir. Bunlar da işte pro özellikler falan bunları değiştiremiyoruz herhalde. Evet. Şimdi ekle diyelim. Ekledi. Gördüğünüz gibi. Tekrar yedekleme ve geri yükleme kısmına geliyoruz. Burada bu sefer burayı seçiyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar zaten renksiz. Şimdi yalnızca Google Drive'ı yaptığımız için, bağlantı izin verdiğimiz için bu renkli oldu. Burada birazcık zaman alacak tabii arkadaşlar ama ben bağlantımı değiştirdim. İnternet bağlantımı biraz daha hızlandıracağım. Yoksa normal şartlarda biraz sürüyor. Yedekle diyoruz arkadaşlar. İşlemlere başlayacak. Evet. Google Drive'a dosyaları gönderdi arkadaşlar. Bakalım. Evet, birinci zipli dosya, ikinci zipli dosya. Başarılı bir şekilde gönderdi. Şimdi yapacağımız işlem. Gene sayfamızı bozalım, resimleri silelim. Ondan sonra tekrar indirelim. Otomatikman gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Drive'a geçtikten sonra yani bunu o demin işaretlemiştik. Bunu isterseniz şey yapabilirsiniz. Tekrar burada kalabilir yani en son nerede yaptıysanız orada kalır. Geri al diyelim dosyaları geri çağıralım bakalım şimdi. Geri al diyoruz ve bekliyoruz. Geri yükleme başarıyla tamamlandı diyor. Hadi bakalım. Tekrar sayfamıza dönelim. Ürün resimlerimiz yok. Gelmiş mi? Ürün resimlerimiz gelmiş arkadaşlar. Sildiğimiz ürün resimlerimiz tekrardan yüklenmiş. Gördüğünüz gibi ikisi de sağlıklı, başarılı bir şekilde çalışıyor. Lokal hostumuzda da yani yerelde de yedeklememizi yaptık. Tekrar yükledik sayfamızı.
sağlıklı bir şekilde çalıştığı. Google Drive'a da yükledik. Oradan tekrar geri çağırdık. Oradan da yükledik. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani güzel çalışıyor ve basit, yani çok basit. Dediğim gibi bir tıkla, hemen hemen 2 tıkla işlemler bitiyor. Yedekleme işlemi bitti arkadaşlar. Başka neyi gösterelim? Şeyi gösterelim. Evet, bu sahneleme işini göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Bu veri tabanı anlık görüntülemeyi seçelim. Şimdi gördüğünüz gibi 74 demiş. Bir daha yenileyelim onu. 74 tane tablomuz var arkadaşlar. Bakın. VPL şeklinde başlayan. Bunu şuraya bastığınızda bakın. Veri bankasının kopyasını oluşturuyor şu an. Tamam dedik. VPC ile başlıyor. Bakın VPC ile başlayan 74'tü. Sayfayı yenileyelim. Bakın VPC ile başlayanlar görüyor musunuz? Bir kopyasını gene aynı şekilde buraya alıyor. Toplamda da ne kadar olmuş? 147 tane tablomuz oldu. Yani bu veri bankası güzel, bence kullanışlı. Neden? İşte unuttuk belki tablomuzu, yedeklemeyi unuttuk. Bir eklenti yükledik. Eklenti tablomuzu bozdu. Bu olabiliyor arkadaşlar. Ben yaşadığım için söylüyorum. Tablomuzu geri haline getirebilmemiz için bunu restore dediğiniz zaman otomatikman eski haline getirecek. Güzel bir şey. Şu şekilde bunu seçip silerseniz, bakın şimdi silme tuşuna basalım. Tamam diyelim. VPC 50 ile başlayanlar yenileyelim tekrar. 74'e düştü. Bakın sildi. Gayet güzel, kullanışlı. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Olabilir, niye olmasın. Sahneleme, işte dediğim gibi bunu artık anlattım. Bunu sizde kalmış, yapabilirsiniz ya da yapmazsanız. Yani ben şu an yapmayacağım bunu. Bununla şu anda bir işimiz yok. Dışarı içeri aktarma, görüntüleme. Evet. Sanırım anlaşılmıştır. Gayet kolay, güzel. Tavsiye ederim, ben bunu tavsiye ederim size arkadaşlar. Yedeklemelerinizi muhakkak yapın. Yeni sayfa oluşturuyorsanız da muhakkak ilk kurmanız gereken olmazsa olmazlarımızdan bir eklenti kurun. E, Sayfanızın trafiğine göre bunu ayarlayın artık. 12 saat, günlük, haftalık ya da işte aylık, neyse bu artık sizin sayfanızın trafiğine bağlı. Zamanlamasını yapın arkadaşlar. Kafanız rahat olsun. İnanın, kafanız rahat olsun. Hatta işte dediğim gibi webde ise bunu yedekleyip bilgisayarınıza indirip bir lokal host kurup kendiniz bilgisayarınızda aynı birebir kopyasıyla çalışabilirsiniz. Bir sonraki videoda da şöyle bir şey yapalım olmazsa arkadaşlar. Buradaki sayfamız, lokal hostta çalıştığımız sayfayı web üzerine taşıyalım. Klonlayalım. Yani onu yapalım. Çünkü orada da şöyle bir şey var. Ben normal manuel şekilde yapıyorum bunu ama yapıyordum. Artık bu şekilde artık yapmam herhalde. Direkt bununla çalışır yaparım. Taşırken şey var arkadaşlar, mesela nasıl diyeyim size. Localhost, yani linkleriniz hepsi localhost'taki adrese göre yapılandığı için taşırken sizin kullanacağınız linke göre ayarlıyor. Forumda, yani açıklamalarda öyle yazıyordu hatta. Güzel bir şey. Bence onu da yapalım. Bir sonraki videoda yapalım onu. Klonlama işini bir sonraki videoda anlatayım size. Bu çok fazla uzun sürmesin artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda localhost nasıl kurulur, web sitesi nasıl kurulur, eklentiler nasıl kurulur, hepsi eğitim videolarımızda var. Onları seyredebilirsiniz. Video beğendiyseniz, faydalı bulduysanız arkadaşlar lütfen bir beğeni yapın. Hatta yorum yazarsanız, benim görmediğim, gözümden kaçırdığım bir şey olabilir muhakkak. Onu da yazın, sorun, paylaşın. Ben elimden geldiğince zaten size bildiğim kadarıyla destek olurum. Araştırırız, birlikte sonuca gideriz arkadaşlar. Birlikte yaparız. Onun haricinde kanalımıza abone değilseniz lütfen, bakın lütfen, ben bakıyorum kanalıma, çoğu arkadaşımız, seyreden arkadaşlarımızın çoğu abone değil. Lütfen abone olursanız da beni memnun ederseniz çok sevinirim buna da.
Videolarımız gelecek. Çok daha güzel konular işleyeceğiz. Değişik konular da gelecek. Ama önceliğimiz bu konular. Son pişmanlık neye yarar demişiz. Dedik. Sonuçta bu backup olayı, yedekleme olayı çok önemli. Yapın arkadaşlar. Bence yapın. İhmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.